Önceki bölümde Skyblock başarımlarının yarısını almıştım. Şimdi ise çok daha zor başarımlar var. Önceki videoda çim bloğunu fark etmeden kırmıştım. Nasıl elde edebilirim diye size sordum, ancak ne tüccar köylü satıyor ne de toprağa kemik tozu bastığımızda çimleniyor. Kısacası hiçbir yöntem yok. Videonun devam edebilmesi için de bunu bir şekilde elde ettim. Nasıl olduğunu sormayın. Ayrıca podzollar yan yanayken toprakta yayılmıyormuş. O olay sadece miselyum bloklarında varmış ve onların yayılmasını istediğim için yerleştirdim. Tabi çim bloğuna da ihtiyacımız var, onu da buraya koydum. Yani miselyum sayesinde moblar doğabiliyor mu bilmiyorum ama başarımları alabilmek için en azından bunu çimenli bloğa ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda moblar doğduğunda 2 tane daha başarım alabiliyoruz buradan. Şimdi bunlar yayılırken boş boş beklemek istemiyorum, o yüzden demir toplamamız lazım. Tabi demiri de önceki bölümdeki gibi mob farmından elde edeceğiz. O yüzden biraz kılıç üretiyorum ve alırım bir kolay gelsin. Elimdeki tüm kılıçlar kırılana kadar mobları kestim ve yerleştirdiğim çimenli bloklar yayılmış. Şimdi mobların doğmasını beklememiz gerekiyor ama onlar doğarken bir tane bot yapıyorum ve bu sayede bir tane daha başarımı almış olduk. Hatta bunu da yapabiliriz. Çünkü demirle yapabileceğimiz daha iyi bir şey yok sanırım. Tabii kalkan ürettikten sonra başarım hemen gelmiyor maalesef. Çünkü bir tane iskelet bize saldıracak ve saldırısını bloklayacağız. Onu buradan yapabilir miyim bilmiyorum da niye bu kadar fazla yaratık var ki şu anda burada? Hani yer olmadığı için iç içe girmişler resmen. Evet, tam olarak burada iskeletin birinin bana saldırmasını bekliyorum ama maalesef açıdan dolayı saldıramıyorlar. Gerçekten çok sinir bozucu. Abi şimdi planım şu: içerideki tüm mobları öldüreceğim. Sadece bir tane iskelet kalacak ve o sayede de çok rahat bu görevi tamamlayacağız. Sadece iskelet kaldı. Hadi at artık. İşte bu be. Başarımı aldık. Bu arada bayağı bir zaman geçti ama hala da moblar doğmadı. Evet, bir problemimiz var sanırım. Muhtemelen alanımızın küçük olmasından kaynaklı olarak olasılığı çok düşük şu anda. O yüzden birazcık daha toprak yerleştireceğim. Bunları da yerleştiriyorum. Umarım artık moblar doğar. O sırada ben de sıradaki görevi yapacağım. Buradan suyu aldım ve bakır elde etmemiz gerekiyor. Bakır da boğulmuşlardan çıkıyor. Yani zombileri boğulmuşa çevirmemiz gerekiyor. İçeride bol bol zombimiz var zaten ama diğerlerini kesmemiz lazım. Birazcık zor olacak. Gerçi ben kılıçla vurursam tabii zor olur. Hemen bir tane balta üretiyorum ve burada zombi dışındaki her şeyi titizlikle kesiyorum. Tamam, içeride zombi dışındaki mobların sayısını oldukça azalttım ve şurayı kapatmam gerekiyor şimdi. Çünkü yeni mobların gelmesini istemiyorum. Şuradan iskeletleri ve creeper'ları da öldürdükten sonra sanırım bu kadar zombi yeterli. Üzerlerine su yerleştiriyorum ve burayı kapatıyorum. Hepsinin boğulmuşa dönüşmesini bekleyeceğim. Ardından her birini keseceğim. Muhtemelen bir sürü bakırımız olacak. Çünkü boğulmuşları öldürdüğümüzde %11 ihtimalle bakır çıkma şansı var ve neredeyse hepsi dönüştü. Evet, buradan suyu alıyorum ve boğulmuşları hızlıca kesiyorum. Bir tane bakır çıkarmayı başardık ve başarımı da aldık. Ancak paratoner yapabilmek için 3 tane bakır gerekiyor. O yüzden şuradaki mobların hepsini tekrardan aşağı atıyorum. Ardından üzerlerine direkt suyu yerleştirsem aynen buradaki zombiler boğulmuşa dönüşür. Ardından hepsini keseceğim zaten. Ve bir şey fark ettim. Karşıda koyun var. Abi sonunda moblarımız doğmaya başlamış ve bayağı bir varmış. Hemen sabah olmasını sağlıyorum ve şimdi onları beslememiz gerekiyor ama benim buğdayım yok. Ama artık problem de yok çünkü kemik tozuyla tohum elde edebiliriz. Tohumu buraya ekiyorum ve ilk buğdayımızı aldık. Selamlar, yeni bir başarım almak için geldim. Buğday isteyen var mı? Al bakalım. Ve nüfusu arttırdığımız için tekrar bir başarım da aldık. Ama bunu yapabilmek için bir tane daha senden lazım. Yani alanı büyütmemiz mi gerekiyor bilmiyorum. Belki de çözümümüz sadece sayılarını azaltmaktır. Evet, yeni bir domuz gelmesini bekleyeceğim ve tam karşıda tüccar köylü var. Eğer ki yeni bir fidan satıyorsa tekrardan bir başarım da almış olacağız. Açıkçası beklenti oluşturmak istemiyorum. Selamlar abi. Baktığımda da bir tane bile fidan yok. İyi ki beklenti oluşturmamışım. Ne kadar beklentimin olmadığını söylesem de beni buraya kadar getirdim ve fidan olmadığı için seni aşağı atmak zorundayım. Hatta seni de aşağı atıyorum çünkü bir tane tüccar köylü varken diğeri gelmiyor maalesef. Bu sırada da yeni boğuklarımız gelmiş. Onları böyle kesmek istiyorum. Hadi lütfen bana bir bakır verin. Galiba geldi ama emin değilim. Evet, şuradaki bakırları da aldığımızda toplamda 5 tane bakır külçemiz olmuş. Hemen bir paratoner yapıyorum ama bunu yaptığımızda başarımı tamamlamadık. Çünkü domuza yıldırım çarpması ve ardından pigline dönüşmesi gerekiyor. O yüzden yağmurun yağmasını bekleyeceğiz. Ayrıca bunun üzerinde denemek istemiyorum. Çünkü zombileşmiş pigline dönüşürse bu görevi yapamayacağız. O yüzden biraz bekleyeceğim. Bir tane daha domuz gelecek. Çiftleştireceğiz. Ardından da yağmurun yağmasını bekleyeceğiz.
Evet, planımız oldukça kolay. O sırada da farklı bir görev yapabiliriz bence. Mesela hangi görevi yapabiliriz? Şu birazcık dikkatimi çekiyor açıkçası ve yapması da bayağı bir kolay. Öncelikle buradan bir su alıyorum, ardından bunu çamura dönüştürüyorum. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam damla taşın üzerine yerleştirdiğimde zamanla kile dönüşüyor. Aynen, üzerindeki su yavaşça aşağı akmaya başladı bile. Ve çok ses yapıyorsunuz arkadaşlar, sizi kesmem lazım. Ayrıca bize hala daha demir gerekiyor şu başarımı yapabilmek için. O yüzden kil olana kadar burada mobları kesmeye devam. Ve demir geldi. Beklediğimden bayağı bir hızlıydı. Neyse, devam ediyorum. Yaklaşık 20 dakika mob kestim ve ikinci demir de çıktı. Ayrıca kili de elde ederek başarımı aldım. Bu arada hala da ikinci domuz çıkmamış. Diğer moblar olduğu için muhtemelen çıkmıyor. O yüzden sizi kesmem lazım. Yani şuraya da götürebilirdim gerçi. Ama hiç umurumda değil. Mobların doğabilmesi için, aynı zamanda yağmur da yağabilmesi için burada AFK olarak beklemeyi düşünüyorum şu anda. Ayrıca tüccar köylü de gelmiş. Selamlar abi, lütfen fidan satıyor olur musun? Aynen öyle. Kiraz ağacı fidanı satıyor. Hem de 5 tane zümrüte. Şimdi buradan suya atlayabilirim umarım. Deniyorum ve çok rahat oldu. 5 tane zümrütümüz var mı? Evet, maalesef yok. Şu köylüden almamız gerekiyor. O da 21 patatese zümrüt veriyor. Bal kabağına da zümrüt veriyormuş ki bal kabağımız vardı. Önce bal kabağını satıyorum. Ardından biraz da patates yetiştiriyorum. Evet hocam, şimdi zümrütleri ver bakalım. Toplamda 5 tane zümrütümüz oldu. Ardından sonunda ikinci fidanımı da buradan satın alıyorum. Ve başarımların gerçekten birçoğunu yapmış bulunmaktayız. Bu arada mob farmına geldim. Hem cadı hem de zombi köylü var. Hemen üstünü kapatıyorum buranın. Ardından diğerlerini çok dikkatli bir şekilde kesmem gerekiyor. Tamam, şu an sadece ikisi var. Yani umarım kaybolmazsınız. Çünkü altın elma yapacağım. Burada iyileştireceğim. Ardından da buraya götüreceğim. Bir de yeni moblarımız var ve 2 tane domuz gelmiş. Sandıktan hızlıca havuçları alıyorum. Ardından bu başarımı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi paratoner görevini de yapmam gerekiyor. O yüzden domuzları buraya hapsedeceğim. Aynen abi, beni takip edin. İçeri atla bakalım. Ve üzerinize de paratoneri yerleştirdim. Zaten buralardayım. Yağmur yağarsa bu görevi çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Şimdi bizim altın elma yapabilmek için Nether'a tekrardan gitmemiz gerekiyor. Çünkü burada zombi domuz adamlar çıkıyordu ve onları kesiyorduk. Önceki bölümü izleyenler hatırlar. Tam olarak burada biraz beklediğimde oluşuyorlardı ve hemen geldiler bile. O zaman 8 tane altın toplayana kadar alırım, bir kolay gelsin. Son olarak bunları da kestiğimizde artık 18 tane altınımız oluyor. Evet, 8 tane altına ihtiyacımız var dedim ama 16 tane gerekiyormuş. Çünkü bu iki görev içinde altın elma gerekiyor. O yüzden saatlerdir buradayım ve muhtemelen şu altınları da aldıktan sonra 16 tane altınımız olacak. Az önce hesaplamıştım. Dünyaya dönüyorum ve yağmur yağıyor. Süper. Bunları da birleştirince 16 tane altınımız oluyor. Bir de şuraya yıldırım düşerse bir başarım daha alacağız. Aynen, gök gürültülü sağanak yağış var ve paratonerimiz de parlıyor. Sadece yıldırımın düşmesi lazım. Bunlar zombileşmiş piglin olduğunda bir başarım daha alacağız da hadi artık. Burada biraz bekledim ve yıldırım düştüğünde başarımı aldık ama tavuk da öldü. Şimdi altın elma yapabilmek için elmaya ihtiyacımız var ve bizim bir tane bile elmamız yok şu anda. Yapmamız gereken tek şey bu koca ağacı yok etmek. Açıkçası onu yapmak da çok zor değil. Ben birazdan geliyorum. O sırada da videoyu beğenmeyi unutmayın. Hızlıca bütün ağaçları ve yaprakları yok ettim ve 2 tane elma aldım. Ardından da altın elmayı ürettim. Şimdi asıl mevzumuza gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz bu cadı köylüye zayıflık iksiri atacak. Önceki bölümden biliyorsunuz zaten. Neyse, hiç kimse kaçmasın diye şöyle etrafı kapatıyorum birazcık. Şimdi hem kendimi koruyacağım hem de cadının iksiri atması lazım. Aha, altın elmayı verdim. Hemen buraya tekneyi de yerleştiriyorum. Köylü iyileştikten sonra oraya götüreceğim. Hatta köylü iyileşirken bizim de kürsü yapmamız gerekiyor. Şeker kamışlarını topluyorum ve elimdeki derilerle kitapları üretiyorum. Tabii bir tane daha gerekiyor. Ve şeker kamışlarına kemik tozu basamıyoruz. Yani beklememiz gerekiyor. Ya da sandığa baktım ve burada 10 tane şeker kamışımız varmış. Güzel. Bu arada sandıkta şeker kamışı olmasaydı şu an oyunu kitlemiş olacaktım. Hepsini harcayacaktım. Evet, birazcık acele ediyorum sanırım bazı konularda. Her neyse, bir tane daha kitap üretiyorum ve kitaplığı yaptım. Ardından kürsüyü de ürettiğimde köylüyü getirmemiz kaldı sadece. Ya bundan bahsetmiyorum. Şuradakinden bahsediyorum. Evet, hoş geldin köylü. Beni takip etmen gerekiyor da şuraya gelebilir misin? İlle de ittireceğim mi? Aynen. Bir dakika lan, nasıl meslek aldın sen? Bir dakika, şundan aldı, şunu kırıyorum. Aynen, şimdi seni götürebilirim. Ne yaptığını anlayamadım, garip garip şeyler yapıyor ya. Şimdi bizim başarım olarak yapmamız gereken şey bir tane büyük kitabı almak. Ve büyük kitabını bir tane zümrüte satıyor. Ama almışken de güzel bir şey almam bence mantıklı olabilir. O yüzden burada birazcık daha şansımı denemek istiyorum.
Evet, şimdi onarım büyüsü geldi ama onarım büyüsünü kullanmalı mıyım bilmiyorum. Sonuçta eşyalarımın hepsi taş eşyalar. Ama bir zümrüte satıyor, yani çok mantıklı. Hemen buradan bir derimizi alıyorum. Ardından kitabımızı ürettiğimizde artık onarım büyüsünü alabiliriz ve bu sayede bir başarımı daha tamamlamış olduk. Bir de karşıda Enderman var. Enderman'le çim bloğu alma görevini yapmamız gerekiyordu. Onu buraya nasıl çekebilirim ki? Şöyle yapsak, gel bakalım hocam. Yukarı çıksam, sen de buradan çim bloğu alsan. Nasıl fikir? Daha sonra seni kessem ve görevi tamamlasam. Yani zaten etrafında çim bloğundan başka bir şey yok. Bence çim bloğunu alabilirsin. Enderman inatla bloğu almadı ve AFK bıraktım. En sonunda aldığında ise onu kestim ve sonunda başarımı aldık. Tabii çim bloğu bir şekilde gelmiş olmasa bunu yapamayacaktık ama olsun, sonuçta yaptık. Şimdi hangi başarımlar kaldı diye bakıyorum. Burada demir kazma üretmemiz gerekiyor. Aslında üretebiliriz. Bir tane daha demir külçesine ihtiyacımız var sadece. Ama elmas elde etmemiz, aynı zamanda da elmas zırh parçası yapmamız gerekiyor. Bunu da ancak köylülerle beraber yapabiliriz. Onun için de bize maden eritme ocağı gerekiyor. Yani 5 tane daha demire ihtiyacımız olacak. Kısaca özetlemek gerekirse 6 tane demire ihtiyacımız olduğu için hemen burayı düzeltiyorum. Ardından içerideki tüm mobları kesmeye başlayacağım. Şuraya baksana, ne kadar çok birikmişler. Alırım, bir kolay gelsin. Mobları keserken 2 tane demir çıkarmayı başardım. Ancak aklıma daha iyi bir fikir geldi. Şimdi halihazırda zaten End'e gitmemiz gerekiyor. End'e gittiğimizde End şehrinden bunları elde edebiliriz. O zaman bir tane daha köylüyü iyileştirmemiz, ardından ona meslek vermemiz, kasmamız ve elmasları elde etmemize gerek yok. Evet, uğraşıp fazladan altın elma yaptım belki ama daha fazla uğraşmama gerek yok. Birazcık kafamı kullandım diyebiliriz. O zaman ben elimdeki demirlerle demir kazmayı üretiyorum ve bu başarımı da sonunda tamamlamış olduk. O zaman End'e gitme görevlerinden önce bu görevi yapmamız gerekiyor. Arı kovanından bal elde etmek. Arı kovanı oluşabiliyorsa, ki ağaçlar oluştuğunda oluşabilme ihtimalleri var. Onun için buraya ağaçları ektim. Eğer ki oluşursa çok rahat bir şekilde toplayabiliriz. Öncelikle ağacı büyütüyoruz. Ardından arı kovanı var mı diye bakıyoruz. Yoksa da ağacı keseceğim ve tekrar deneyeceğim. Yaklaşık yarım saat boyunca ağaç ektim ve kestim ve sonunda kovanı olan bir ağaç ortaya çıktı. Öncelikle çiçekleri etrafına ekiyorum. Arkadaşlar, bana bal vermeniz gerekiyor. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bu başarımı yapabilmek için birazcık beklememiz gerekiyor. Yani arılar çalışacak falan. O sırada biz de End'e gitmeye çalışabiliriz. Gerçi bir dakika, arıların hepsi içeri girdi. Yani biraz beklersek belki balı verebilirler. O sırada ben de cam şişeyi almaya gideyim bari. Zaten bol bol cadı kesmiştik ve cam şişelerimiz burada. Ve arılar dışarı çıkmaya başladı. Bakalım bal vermişler mi? Evet, henüz vermemişler. Onlar bal verene kadar burada öylece bekledim ve sonunda balı şişeye doldurdum. Bu sayede yeni başarımı da aldık. Bu da ne demek? Tabii ki oyunu bitirmemize çok az kaldı demek. O zaman şimdi Blazer ve Enderman'ler için Nether'a geçiyorum. Ardından Fortress veya Mavi Orman'ı bulana kadar yol yapıyorum. Evet, galiba Mavi Orman'a gelmeyi başardık. Buraya hızlıca küçük bir platform yaptım ve Enderman'ler doğmaya başladı bile. Evet, doğduktan sonra hepsini buraya çekeceğim ve keseceğim. Biliyorsunuz zaten, hemen kesip geliyorum. Evet, şu an 9 tane Ender incim var envanterde, ikisi yerde. Şuradan da birkaç tane gelse çok güzel olacak da. Abi, çok kötü zamanlamada saldırıyorsun. Oha, Gasp bana yardım etti ve öldüm. Harika. Ve şu an burada ne olduğunu bana biri anlatabilir mi? Ya eve geri dönerken böyle bir beklentim yoktu. Ayrıca 12 tane de Ender incimiz var. Neyse, şimdi de Fortress bulmamız gerekiyor. Ama Fortress'ı nasıl bulabilirim gerçekten bilmiyorum. Yani sonuçta yapılar oluşmuyor. Belki spawner bulabiliriz ama. O yüzden tekrardan yol yapmaya başladım ve tam karşımızda bir spawner var. Evet, aslında yavaş yavaş yaklaşıyorum ama çok riskli bir yere gidiyorum. Çünkü boşluktayım ve Blazer birazdan doğmaya başlayacaklar. Umarım aşağı düşmem. Evet, selamlar. Şimdi kalkanım varken bana nasıl vurabiliyorsunuz ki? Dikkatli ve hızlı bir şekilde oraya doğru yol yapmam gerekiyor. Çünkü eğer ki bunu yapmazsam beni sürekli yakmaya devam edecekler ve arkamı da kapatmam lazım. Hoglin varmış. Bir dakika, altlarında zemin olmadığı için aşağı doğru gidiyorlar. Tamam, bu aslında işime gelebilir şimdilik. Aynen, spawner'ın altında şöyle bir platform yapsam benim için yeterli olacaktır. Evet, Blaze çıktı ve ilk Blaze çubuğumuzu almayı başardık. Evet, çok sıkıntı. Hadi, seni de kestim. Ama eliniz boş olması gerçekten çok kötü.
Ve sonuncu Blaze'i de kestik. Hem baltam kırıldı hem de 7 tane Blaze çubuğum var. Şimdi de geri dönmem gerekiyor ama yolumuz birazcık sıkıntı galiba ya. Şöyle atlasam ben. Bence ölmeden gidebilirim. Evet, gerçekten şaka maka end'e doğru gideceğiz. Hemen portaldan geçiyorum ve gözleri üretiyorum. Evet, gözü atıyorum ve tam olarak burayı gösteriyor. Umarım aşağı düşmez. Ama düşecek. Evet, bay bay. Portalda umarım bir tane göz vardır. Şimdi yolu tam olarak buraya yapmam gerekiyor. Ama öncelikle sandıktan okları ve yayları alıyorum. Evet, sonunda artık yolu yapmaya başlayabilirim. Evet, hala da blok koymaya devam ediyorum. Nereden geldiğim gözükmüyor bile ama nereye gideceğimi biliyorum. Tam karşıda bir end çerçevesi var. Aynı zamanda göz de bulunuyor. Evet, sonunda gelmeyi başardım end portalı. Hemen suyu yerleştiriyorum buraya. Ve gözleri de yerleştirdikten sonra portalımız açıldı. Hemen end'e geçiyorum ve şimdi burada tekrardan yol yapmam gerekiyor. Tabii ki hemen işe koyuldum, yolu yaptım ve kuleleri patlattım. Şimdi tüm kuleleri patlattığıma göre buradan ejderhayı kesebilirim aslında. Sonuçta neredeyse sınırsız okumuz var. Tabii ki hiç acımadan hepsini ejderhayı kullanmaya başladım. Ve son vuruşu yapabilecek miyim? İşte bu be. Buradan hareket etmeden ejderhayı kesmeyi başardım. Bu sayede neredeyse tüm başarımları aldık. Sadece 2 tanesi dışında. Şimdi tamam, End şehrine gitmem gerekiyor. Şuraya yol yapacağız. Ama muhtemelen yakınlarda End şehri olmayacak. Elytra'yı elde edemeyeceğiz. Etrafta blok da olmayacak. Ve burada da blok elde edemiyoruz. O yüzden blokları almak için dünyaya geri döneceğim. Dünyaya döndüm. Sandıktan blokları aldım. End portalının olduğu yere gittim. Hızlıca End şehrine geçtim ve havada sandıklar buldum. Oraya yol yaptım ve sandıktan hem elmas hem de elmas zırh çıktı. Bu sayede tüm başarımlar bitti sandım ama bir başarımız daha varmış. Hemen portaldan dünyaya geri döndüm ve Nether portalını kırarak büyü masasını yaptım. Ancak başarımı yine alamadım çünkü büyü masasından eşya büyülemeliyiz. Bildiğim kadarıyla lapis elde etme ihtimalimiz yok. O yüzden video burada biter. Ekrana çıkan diğer videoları da izlemeyi unutma ve kanala abone ol.